50 milyar dolarla 550 milyar dolar arasında artık hiçbir fark yok Yok yani. yok Ali hiç öyle. En azından çok sürprizli mi olacak onu söyle. Yani sürprizli olacak dedim. Size bakmam. Senin için nasıldı tüm bu setin içinde olmak? Dörtlüyü zaten iptal etmişim gülmekten. Hani gülüyorum ben, tamam o dörtlü iptal de. Bir sefer sen kurtarıyorsun, gülmüyorsun, o patlıyor. Olmazsa Serkan bir şey oluyor. Cihan... Haluk abi şey diyor, mayın tarlası diyor. Başka bir Hazal gördüm dediniz. Hazal sen bu taraftan ne gördün? %100. O kadar hayranlık duydum ki bu yönetmen Ali'ye. İyi ki dedim bu şekilde tanışmamışız yani. İyi ki o yönetmenle önce tanışmamışız. Yani yeterince aşık değilmişim gibi mahvolurmuşum yani. Siz de lütfen izleyince bana mesaj atın. Tabii mutlaka. Ben haklı değilmişim yani yapabiliyor. Tabii ki. Ya yaparım canım, 4 sene eğitimini aldık ya. Aysun Öz'le başka şeylerden merhabalar. Bugün çok keyifli bir aile konuşacağız. 8. aile. İzleyince bence siz de bayılacaksınız, çok güleceksiniz. Hepsi çok orijinal karakterler. Ama tabii ki konuklarım Ali Atay, Hazal Kaya, Melisa Döngel, Erdem Şanocak ve Çağlar Çorumlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Aslında aile daha geniş tabii ki. 8. ailenin hani bu kadar az kişiyle olması mümkün değil ama hepsi çok orijinal karakterler. Böyle izlerken biraz önce de söylediğim gibi ya aslında galiba şu karakteri buradan esinlenmiş olabilirler mi falan derken bambaşka bir şey çıkıyor karşımıza ve hepsinin çok orijinal olduğunu her 5 dakikada 10 dakikada bir görüyoruz. Ali Atay'la başlamak istiyorum. Tabii siz bu janrayı sevdiniz diye düşünüyorum. Filmlerin üzerine hep dizileri de sevdiniz. Ama 8. aile de ayrı bir hoş ve orijinal olmuş doğrusu. Bir de şunu sordurttu bana izlerken. Hani dünyayı yönetecek olan ya da yöneten 8. aileden bahsediyoruz da yani dünyayı yönetmekten daha zor bu aileyi yönetmek. Doğru, bence de bu kadar erkek çocuğu. Yani. Bu kadar erkek çocuğu, o tek kız olmayı da Hazal'a soracağım tabii. Yani nasıldı bu aileyi yönetmek? Ben hep şeyi merak ediyordum gerçekten. Milyar dolarların olduğunda nasıl bir hayatın olur? Değişirim. Evet. Ne değişir? Yani yediğin ekmek değişmeyecek yani. Değişme mümkünatı yok ki onun. Yediği hamburger bile değişmemiş. Değişmiyor işte. Yani burada bence bizim herkesin ortak noktada buluştuğumuz yer orası. Yani herkesin evet abi yani parayla artık ilişkin kalmıyordur diye düşünüyorum. Yani biz de öyle, hepimiz öyle düşünüyoruz yani. Hani 50 milyar dolarla 550 milyar dolar arasında artık hiçbir fark yok Yok yani. yok Ali hiç öyle. Yok abi yani 50 milyar doların var ama 550 milyar aynı şeyleri yapabiliyorsun ya yani. Bunlarda da böyle bir durum var yani yaşamayı çok da bilmiyorlar ama tamam zaten bu okey. Hani parayla ilişkileri yok. Aynı arabaya biniyorlar falan. O benim çok önem verdiğim bir şeydi. Evet. Yani bayağı yatlar, katlar, filolar, uçaklar her şeyleri var. Pırpırları bile var. Her şeyleri var. Bir tane şeyle minibüste seyahat ediyorlar yani. Küçük bir VIP'nin içinde geziyorlar. Yani onların hayatına girdik biraz ve aile kavramı benim çok sevdiğim bir şey. Yani anlatmak, üzerinden bir şey anlatmayı çok sevdiğim bir kavram. O yüzden işte yani çıkış noktası da o aslında. Hani bu kalabalık kadroyu, ekibi ne yapabiliriz? Nereden çıkarabiliriz? Bir fikir, küçük bir fikir olsun. Hiç önemli değil ne olduğu falan. Zaten nasıl anlattığımız önemli olacak. Ben geçen gün bir story paylaştım. Bütün karakterleri tek tek paylaşayım dedim. Bitmedi ya. Bitmedi abi. Haluk abiyle başladı. Hazal başladı. Onu. Abi dedim ne kadar kalabalığız yani. Gerçekten bitmiyor yani. Elimizin ayarını da kaçırmışız orada. Ama karakterler dediğin gibi yani birbirinden farklı. Hiçbirbirine benzemiyor. Kardeşler. Ama orada hepsi farklı anneden kardeşler falan. O tabii yani monitörde de izlerken de karşılığında durduğun her an çok zevk veren bir durum. Yani şeyde de ben buna çok özen gösteriyorum. Mesela karakterin bize ne anlatacağını net bir şekilde biliyor olmak istemiyorum ben. Evet. Mesela Çağlar, mesela Erdem, Melisa, Hazal. Şimdi bunların hepsi birbirinden iyi oyuncular. Ama orada bir araya geldiğimizde o alan verildiğinde ne yapacaklarını onlar da bilmiyorlar bence mesela o anda. Ben oynarken öyle oluyorum alan verildiğinde. Ne çıkacak acaba? Siz alan veren bir yönetmen misiniz? En Yani azından fazlaca alanı onlara veriyorum aslında. Kendime de vermiş oluyorum o alanı. Yani sıkışık bir alanda ben bunu motomot böyle istiyorum. Beni çok şey yapıyor, bunaltıyor.
Yani böyle bir şey yok yani onun dahli olması gerekiyor. Onun fikrini alman gerekiyor. Onun bir sürü avantajı var. Onları kullanmamız gerekiyor. Benim de var avantajlarım. Yani anlatabiliyor muyum? Yani beraber el birliğiyle bir şey çıkarmak inanılmaz zevkli bu noktada. Yani onu seviyorum ve hayatım boyunca da herhalde böyle çalışacağım. 2 kişi de olsa böyle çalışacağım. 1 kişilik film yapsam da böyle çalışacağım yüksek ihtimalle. Aile hikayelerini sevdiğinizi çok net biliyoruz zaten. Bir de bunları çok iyi dokunuşlarla anlatıyorsunuz ve seyirci de çok iyi karşılık buluyor. Hepsi inanılmaz seviliyor. Karakterlerin her birinin ayrı fanı oluyor. 8. Aile de onu güçlendiren bir yerde duruyor bence. Ki daha 4 bölümü izledim bilmiyorum ama çok da kritik bir yerde bitti ama ona sonra geleceğim. Hazal'a geçmek istiyorum. Ya Hazal ne kadar zor işim var o ailenin Ya, içinde. değil mi? İçeriden Gerçekten. bir yerden anlatmak istersen dinleriz. Yani ailenin tek kızı Melike ve işte hep söylüyoruz diğerlerini aşağılamak gibi olmuyordur inşallah diğer karakterime. Yani tek akıllısı gerçekten. O aileyi işte bir şekilde ayakta tutup işlere devam etmelerinin sebebi Melike aslında. Ama hepsini çok seviyor. Çok Evet. da alışık, yani alışık olduğu tek ortam o bir yandan. Bunlar biraz da işte bütün bu zenginlik ve 8. aile olmak sebebiyle de izole insanlar ve birbirlerinden başka da kimseleri yok yazık yani. Hani dışarı açılan tek kapı Akif. Akif Şoför Çağlar diyor. benim karakteri, şoför. Hani biraz sokak bilen, hayat bilen o O da var aileden aralarında biri, yani. içinde yani. Tabii Ama o da vardı. aileden biri ama dışa bakan O da asimile yüzümüzü- olmuş. O yüzden bağırıp çağırıyor falan. Yazık ya. Fırça atıyor hepsi. Ama birbirlerine duydukları sevgi ve o aşinalık bence çok Evet. eğlenceli. İzlemesi, oynaması da çok eğlenceliydi. Henüz biz izleyemedik ama eminim izlemesi de İlk eğlencelidir. 4 bölümü yani. çok beğeneceksiniz. O kadar. Sonraki Son 4 4 bölümü bölüm. bilmediğin için. Orası da Ama feci. inanılmaz bir yerde bitiyor. Dönecek orada. Onu Hikaye hissediyorum. aslında sonra başlayacak Evet, yani. evet. Oradan sonra hızlanacağı bir yerde bitti. Çünkü Melisa'nın söylemeyeyim işte o Evet. İşte var bir Falan olaylar. filan. işte öyle. Oralarda bir Durumlar yerde sebebiyle. Seni deyip çok bir sürü soru sordurdu mesela orada da. Ama orada senin karakterinde tabii ailenin kız çocuğu olma durumunu da çok iyi tarif ediyorsunuz bir taraftan da. Çünkü genelde kız çocukları abla ya da kız kardeş hiç fark etmez. Tüm kardeşleri çekip çevirir, aileyi çekip çevirir. Tek kız olduğun için şanslısın tabii, çok fazla erkek var ailede. Ama o da çok iyi anlatılıyor. Türk aile yapısında bu böyledir. Kız Tabii. çocuklar çekip çevirir Her yani. zaman. Aynen. Durum ne olursa olsun yani işte o 50 TL'nde olsa, 550 milyar dolarında olsa kadınların işte üstüne düşen şey bu. Baba da Son çok 4 bölüm önemli. aslında onun da nereye vardığını görmek açısından son 4 bölüm de acayip yani. Evet. Spoiler vermeden konuşmak ne kadar zor. Versek ne olur? Ben hiç spoiler yemem yani hayatımda. Hiç Öyle onu olmaz. söylerler falan, zevkliyse. Unutuyorum herhalde onu. Spoiler unutuyorum. Zaten izlediğimiz şeyi bir kere izlemiyoruz ki. Yani çok sevdiğimiz Tabii. şeyleri 3-5 defa da izlesek biliyoruz. Tarihten belgesel izlerken de biliyoruz, izlemiyor muyuz yani? Ben de çok takılmıyorum aslında spoiler konusuna ama yine de biz sadık kalalım. Evet Çağlar, gerçekten de ailenin kaçıncı çocuğu oluyorsun bakayım? 8. falan mı? ya ben bildiğimiz kadarıyla şu an bir kan bağı yok. 4 bölümde yoktu. Ama bilmiyorum. bilmiyorum. Doğru, bunu bilmiyorum. Gayrimeşru mu diyorsun? Çok iyi fikir. O mümkün Yani olabilir niye olmasın? çünkü İkinci sezon belki. Erol Basmacıgil'in ne yapacağı belli değil yani. Gayrimeşru Her an çocuk. sürprizler çıkabilir yani. Ve aileye sadık olan adamlardan bir tanesi, belki de en sadıklarından bir tanesi. Çok keyifliydi benim oynadığım rolde. Ali de sağ olsun onu ilk konuştuğumuzda başka bir şey düşünüyordu. Ben dedim ki Ali şu şoförü falan ya ne yaparız ne ederiz? Sette dediği gibi hani hakikaten bilmeden sete girdik ve şu anda hala bilmiyorum. Sadece orada şaka yapıyorum tabii, o doğaçlamalarla Ali'nin verdiği böyle açmazlarla senaryoya işte diğer kardeşlerin ilişkilerine girmeye çalışan bir adam. Sağ kolları, her şeyleri, hani dediği gibi dışarıya açılan kolları. Bir o kadar saf kalpli, iyi niyetli. İyi niyetli, saf. Aynen, bazen de böyle şekeri düşüyor, yükseliyor, bir şeyler de yaşayabiliyor. Onun O da ne sinsi aslında. İkinci sezon. hassasiyetleri var. Arabanın kapısı temizliğiyle ilgili de tabii evet. şeyleri var. Ya bu da aslında ailenin bir parçası olmuş artık. Hani
oğlu, evladı olmuş. Diğerlerinden biraz daha akıllı. Yani fırsat verilse okusaymış, yani onları yönetecek kadar bir şey var, kapasitesi, ama o da belli bir yerde kalmış. O yüzden de onlarla da iyi anlaşıyor aslında. Aslında dünyayı yöneten 8. aileyi yöneten karakterlerden biri gibi. İdare eden. İdare eden. Hani evet. en azından İdare eden. evet. Aç kalmamalarını sağlayan, dayak yememelerini sağlayan. Yalnız ne hamburger yediniz ya. Gerçekten böyle her seferin ben burada sizi beklerken köfte ekmek yedim ya. Hamburger Ya bunu o bulamadım kadar ama. çok diyorum. Çok merak ediyorum ya. Gerçi Acayip o demek şey ki gibi ya. olmadı ya. Ürün yerleştirme gibi olmadı oralar yani. Yok gayet doğal bu arada. Sonradan anladım, öyle söyleyeyim. Hani ben dün gece gelip böyle saat 1'de Prag'dan dönüp böyle hızlıca böyle izlemeye başlayınca hiç öyle algılamadım doğrusu. Gayet başarılı bölümlerdi. Melisa'ya geleceğim. İlk 4 bölümde böyle şimdi merakla seni izliyoruz. Sonraki 4 bölümde çözülecek bir şeyler diye düşünüyorum. Ama tabii bu ailenin içerisinde sen Erol Bey'in sevgilisisiniz. Ama orada bir replikte şey diyor. Aslında sen onları, seni anne gibi görmeyecekler elbette ama kardeşleri gibi görecekler diyor. O yüzden o kilit bir cümle olarak düşünüp bir şeyler düşündüm. Şimdi şöyle, Erol Basmacıgil'in aslında bir sürü aşkı ve bu aşkından bir sürü meyvesi olmuş. Ama benim karakterim için bence gerçek aşkı diyebiliriz, en azından hissiyat olarak. Evet. Daha başka bir şey de diyemeyeceğim galiba. Karakterin sürprizi kaçmasın. Ama o ilk bölümlerde sen çok konuşmuyorsun, izliyorsun. Ama o kadar sessiz izliyorsun ki o bize çok ipucu veriyor diye de düşünüyorum. Ya sonraki 4 bölümde çok hızlanacak, karakter daha da bambaşka bir yere mi gidecek? En azından çok sürprizli mi olacak, onu söyle. Yani sürprizli olacak tabii. Benim size bakmam. Ya hepimiz oraya bakıyoruz. Ben yani spoiler falan. Bence verin dedi. Yani sürprizli olacak, evet. Biz evleneceğiz. Erdem aslında benim kardeşimmiş falan gibi de saçma. Ortalık birbirine giriyor. Tabii tüm bu ailenin içinde olmak nasıldı? Ya aşırı komik bir kere, yani gerçekten gülmediğimiz bir an olmadı. Bir de ben şuna değinmek istiyorum. Gerçekten Ali Bey ile çalışmak gerçekten büyük bir ayrıcalık. Çünkü o alan tanıma hikayesine girmek istiyorum. Yani bazen doğru cümlelerle anlatmak istiyorum bunu. Bazen bir sahneyi çekersin ve onu çok fazla kere tekrar alıp çekmek zorunda kalırsın. Çünkü yönetmen kısmı tarafından onun daha iyisini ve daha verimlisini çıkabileceğine inanır yönetmen ve bunu zorlar. Ama bazen böyle oyuncu buna pek böyle sıcak bakmaz, sıkılır işte, ne bileyim, o aynı şeyi tekrar etmek de yorar insanı. Ama ben çalışırken asla öyle bir şey hissetmedim ve hani böyle bir sahneyi değil 10 kere, böyle 20 kere, 30 kere bile çekmek hissiyatı verdi çalışırken. O yüzden çok güzel bir set oldu benim için, çok tecrübeli oldu. Çok güzel insanlarla beraberdim. O yüzden teşekkür ederim. Çok güzel Güzel konuşuyor aşk ya. bence. Teşekkür ederim. Melisa vallahi gayet. Teşekkür ederim. Hissiyatım ve Demecimin sonuna gelirken. Ve Erdem, senin karakterin de çok ilginç ya. Hani böyle ve sürekli sürprizlerle dolu da bir tarafı da var. Şimdi ne diyecek acaba diyorum. Bu konuyla ilgili ne düşünecek acaba diye soru işaretleriyle ilerliyor. Evet, her konuda bir fikri var çünkü. Yani Evet. ama bizim anlamadığımız, bugün işte Hello dergisini okuyordum. Onda da çok iyi, yani ben vermedim röportajı ama yani o kadar iyi yazılmış ki bir takım şeyler anlatıyor ve yani çok böyle onun şeyinin melodisine kapılırsanız çok doğru şeyler söyledi diyorsunuz ama aslında biraz daha dikkatli dinlediğinizde hiçbir şey söylemediği ortaya çıkıyor. Aslında bir çok karakter. nitelikli bomboş konuşuyor. Aynen öyle. Aslında işte birilerine benziyor dediğim karakterlerden bir tanesi de, çünkü çok yok mu etrafımızda? Hani bir şey diyormuş gibi duran ama aslında hiçbir şey söylemeyen ve çoğu da Dikkatli de hatta- dinlediğimiz, Evet. anlamaya çalıştığımız. O yüzden- Hiçbir şey bilmeden uzay konuşmak ya. Hiçbir fikrin yok yani. Hiç onlardan o kadar o videoları açıp izliyorum yani. O güzel. Mükemmel şeyler konuşuyorlar. Dünya düzdür. Dersin. Dünya zaten düz. Yani ona böyle inanarak anlatıp falan. Evet, çok da inanarak. Senin için nasıldı tüm bu setin içinde olmak? Bu Ya- kadar orijinal karakter ve çok iyi oyuncu. Ya benim için çok zordu bu anlamda. Yani
şey gibi mutluluktan çok ilk başlarda mutluluktan yani aşırı yani nasıl diyeyim aşırı yorgun olduğunuzda uyuyamazsınız ya bazen Evet. yorgunluktan. Benim de aşırı mutluluktan ilk başlarda yani Okuma Pro oynayamıyordum çünkü hepsine hayranım ya. Hepsini Ali Azal'a, işte Çağlar'a, Melisa'yı yani sonradan tanıdım ve şu an hayranıyım. Ve düşünün bu insanların da hayranlıkla baktığı Haluk Bilginer de var aynı sette falan gibi böyle bir yerdeyim ve ben kasıldım kaldım. Yani orada Ali yani çok iyi bir yönetmen ve dramaturg olmasının yanı sıra sette yani orada gelip beni rahatlattı iyi bir yani çok kibar ve iyi bir şekilde. Ben anca böyle yavaş yavaş açıldım ama setteki zorluk da şuydu. Yani işte Çağlar'la burada olmayan Serkan'la falan oynamak o kadar Mehmet abi acayip. Yani Evet, çok zor. bazen vallahi. şöyle oluyordum ben. Yani dörtlü çekiyorlar, bizim dördümüzü çekiyorlar. Bir de ikili çekiyor. İkilide ben yokum. Dörtlüyü zaten iptal etmişim gülmekten. Yani gülüyorum ben, tamam o dörtlü iptal de bari diyorum gürültüm ikiliye gitmesin de ikiliyi kurtaralım. Yani gülmeden oynamak. Ya diyorum Çağlar biraz sonra şunu yapacak ve ona gülmeyeceğim diyorum ama onu yarım saniye ritmiyle oynuyor. Bir şey yapıyor yani. Her seferinde araştırıyor çünkü. O anlamda çok zor ve çok zevkliydi yani. Hepimiz için vallahi. Hele o minibüs içindeki sahneler hem uzamasın diye bir sorumluluk var. Çünkü hani güldün diye bir daha alınacak o. Bir sefer sen kurtarıyorsun, gülmüyorsun. O patlıyor. Olmazsa Serkan bir şey oluyor. Cihan Haluk abi şey diyor, mayın tarlası diye. O bir şey diyor, korkunç, gülüyor lan. O bir şey diyor, Serkan, Mehmet abi, Cihan falan. Dedi ben nasıl bitireceğim bunu? Sen nasıl bitecek dedi. Haluk abi mesela bir şey hiç unutmuyorum o ofis sahnesi. Haluk abi oturuyor ve sadece bizi görünüyoruz. Kamera karşıda bizi alıyor. Haluk abi bize oyun veriyor. Biz böyle o kadar saçma görünüyoruz ki herkes bir şey yapıyor karakteriyle ilgili. Bir ara döndük Haluk abi böyle Başlamış geliyor. Zaten arkamı döneyim ben diyordu ya. Yani ben görünmüyorum, güleceğim diyordu. Yani Haluk Bilginer bile. Tabii canım yani. Kendinden Haluk geçmesi. abinin 20 take'leri var, bitmedi yani. O gülüyor, ben gülüyorum, onlar gülüyor. Sürekli abi böyle benim- güle güle şey dedim ben bizim görüntüde ne yapacağız sonra? Ne yapacağız olmuyor yani. Çekemiyoruz sahneyi falan. Çünkü Haluk abi kaptırıyor kendini. Ya gerçekten çocuk gibi o senaryonun, o durumun içine giriyor ve diyor ki hani Çağlar'ım ben, Akif ne yaptı bak Akif ne dedi? Hani Akif benim oynadığım Karakter. ya Haluk abi ilk defa set yaşıyormuş gibi. Ya bu müthiş bir şey. Ya onun heyecanı, işe bakış şekli benim bu sette öğrendiğim şeylerden bir tanesi hakikaten. Ya, o derecede oyunculuk, Evet. çok iyi oyunculuk bunu mu gerektiriyor? Böyle mi olunuyor diye bir soru geldi tabii aklıma. Yani çünkü dedin yani ilk defaymış gibi ya da kendini hala kaptırılması o kadar yıldan sonra çok kıymetli değil mi? Çok. Büyük ilham ya, çok seviyor. Yani artık tabii Haluk Bilginer olduğu için istemediği bir işte de yer almak zorunda değil yani hiçbir şekilde. Ama bizle olmayı sevdiğini hissediyorsun, orada olmayı sevdiğini, neşesi kocaman, hevesi kocaman falan ve böyle hani sette Haluk Bilginer var falan gibi de yaşatmıyor. Biz biliyoruz. O öyle yaşamıyor meseleyi, bize de öyle yaşatmıyor falan. O çok ilham verici bir şey tabii ki. O çalışma onunla Hiçbirimize huzur yük huzur etmemesi veriyor bunu. yani çok enteresan bir enerjisi, bir şeyi var, güven veren bir enerjisi, gücü, kuvveti var. Hakikaten çok onurdu, keyifti. En azından kendi adıma öyle, arkadaşlarım için öyle olduğunu düşünüyorum. Yani. Benim böyle çok canımın sıkkın olduğu bir gün bana şey dedi. Böyle dedim ben böyle bakmayı unutmuşum yani ve onun hatırlatması bana çok acayipti. Ya dedi Azal bırak dedi ya hani biz hayatta kendisine hani çocuk olarak kalmayı şans olarak verilmiş. Bir de üstüne para veriyorlar bize dedi. Yani geliyoruz burada bayağı eğleniyoruz, oyun oynuyoruz. Bir de para alıyoruz. Tamam dedi ya bırak eğlenmene bak falan. Ben o kadar unutmuşum ki o kadar evet ya bana böyle bir şans verildi ve ben oyun oynamaya devam edebiliyorum. Unuttum mu? Fark ettim ve o hatırlattı bana mesela. Çok da güzel bir acayip. yerden Çok da bakmış. mutsuz, çok üzgün olduğum bir gündü yani. Çok güzel bir yerden bakmış. Ben de kendi adıma şu anda çok güzel bir şey aldım koydum kenara. Çünkü bazen unutuyoruz Tabii ki. karşımızdaki insanlarla aslında ne kadar büyük bir şans birlikte olabilmek. Mesela şu anda bu röportajı sizinle yapabilmem. Ya bunların hepsi çok güzel şanslar. Ama bazen unutuyoruz o işin yoğunluğuna, Gerçekten. hayatın keşmekeşine kaptırıp kendimizi. O yüzden ne güzelmiş. Tabii Haluk Bilginer, onu da sorayım Ali Atay'a. Şimdi, çok
iyi bir kast var. Yani çok iyi oyuncular var. Hepsi ayrı ayrı çok kıymetli. Zaten böyle bakınca afişe bile, ki daha da var tabii gerisinde, çok da güzel bir ekip var tabii ki arkada da. Mesela Haluk Bilginer'den başlayarak tüm bu kıymetli oyuncularla çalışmak hem böyle biraz tabii çok büyük bir konfor alanı ve çok büyük bir şanstır muhakkak, ama biraz da tedirgin edici bir tarafı var mı? Yok, tam tersi güven verici bir tarafı var. Çünkü çok riskli bir şey anlatıyorsun. Yani bıçağın bu tarafına yattım, bitti. Evet. Yani hiçbir şey yani ne bu ya falan olabilecek bir şeyi. Yani bütün işlerde öyle, yani yaptığım işlerde niyeyse böyle bir tercihim var. Çok istiyorum böyle gerçekten televizyona çok basit Soft bir aşk bir şey. hikayesi olmuyor yani gerçekten. Zevk aldığım şeyler bunlar ve bunlar çok riskli. Evet. Şimdi bu aktörler olmasa onu anlatmak çok zor. Yani kafaları çalışan insanlar olması gerekiyor. Zeka önemli burada. Onlarla çalışmak çok büyük zevk. İstiyorum bu alan daha da büyüsün, daha da büyüsün falan. Yani o insanlarla birlikte bir şeyler ortaya çıkaralım falan. Ya o riski hafifletiyor o zaman. Evet. Yani işte Haluk Bilginer oynamak, Çağlar'la. Bak Hazal'la yeni tanışıyorum ben bu arada. Öyle mi? Tabii. Biz ilk defa çalıştık. Bilmiyorum yani. Çok yetenekli olduğunu biliyorum. Potansiyelini biliyorum ama. Doğru, ilk birlikte İlk projeniz. işimiz bizim yani. Evet. Korkunç. Mesela o evde bayağı bizim sandığın içinde duran bir şeymiş benim için yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu niye kullanmıyorsun? Evet. Ben çok onu işte yaz dememin sebebi de oydu falan. İşte Melisa'yla da yeni tanıştık. Bak Erdem'le de yeni tanıştık. Yani bu kadar acayip kafası çalışan aktör bir aradayken diyorsun ki ha tamam. Yani emin ellerde şu anda güvenebilirim. Çünkü çok gerçekten riskli. Yani yanlış bir şey anlattığın zaman hemen bir sasılık ortaya çıkacak. Ya ne demek istiyor bu falan. Ben bile onu diyeceğim. Onu atacağım falan. O yüzden burada hiç tedirgin olmadım. Tam tersi. Ya, Haluk Bilginer ilk baştan beri vardı kafamda. Haluk Bilginer olunca dedim ha tamam. Şimdi temelimizi attık. Şimdi örmemiz lazım yani. Bu aileyi bir araya getirmemiz lazım falan. Biraz böyle de çalışmak gerekiyor yani. Şimdi yani hikaye riskli ama ben bir zaman sonra riskli kaslar da çekiyor canım yani. Ya bu role bu olur mu falan. Ya oralar çünkü yani sürekli şey değişiyor, sistem değişiyor yani. Oyuncaklı tarafı da biraz Bu. o galiba değil mi? Evet. Aynı şeyi yapmaktan nefret ediyorum yani. Aynı şeyi böyle motomot yapmak falan biraz nefret de etmiyorum da şey yapıyor, canımı sıkıyor. Eğlenmiyorum. İş yapıyormuşum gibi oluyor bir zaman sonra. Onu mümkün olduğunca yok etmeye çalışıyorum yani. İlk röportajımız sizinle Nuh Tepesi'ydi. Yıllar oldu. Şimdi bunu da yani... Orada da aynı şeyi yaptık mesela. Evet, yani... Cenk Ertürk çok iyi adapte oldu. Yani dedim ki ben böyle çalışabilirsek çalışırız. Yani benim dahilimi alacaksan bir karşılığı var. Haluk abiyle de öyle. Yani birbirimizi izleyerek oynadık. Prova bile yapmadık Haluk abiyle. Burada da yapmadık prova. Konuşmak ya. En kıymetli şey konuşmak yani. Tabii oyunculara o kadar alan vermek, bir taraftan da hani gülme krizleriyle geçen bir set. Yani planladığınız zamanda bitirdiniz mi, uzadı mı tüm bu? %100 saatini teslim ederim. Tık, hiç şaşmaz o. O çünkü o bütün planlamayı ona göre yapıyorsun. Ona göre. Ya alan açmak demek şu aslında. Yerimiz var arkadaşlar. Evet. Rahat olun. Yani biz önce bir şeyimizi, patikamızı bir oluşturalım. Gerisini hallederiz. Yani başka şeyler eklemek, başka şeyler bizi bir yere taşıyacaksa onlara da okey. Yani bütün hikayenin aksını bile değiştirebilecek bir an olabilir. Ben onu göze alabilirim mesela. Yani bütün aksı da değiştirebilirim. Yani sırf o an için. Evet. Biraz öyle organik olsun istiyorum. Çünkü montajdayken bile senaryo yazmaya devam ediyorsun. Bitmiyor senaryo süreci. Doğru. Yani montajda bir daha film çekiliyor. Film bir kere daha çekiliyor. %100 montajda bitiyor iş zaten evet, yani. Aynen öyle. Tabii şeyin içerisinde izlerken günlük hayatta karşılaştığımız, yaşadığımız klişeleri görüyoruz. İnsanların dinlediği, inandığı teorileri, felaket senaryolarını. Aslında pek çok şey var. Tüm bunlar hani böyle sanki günümüz insanının, özellikle de şehirli insanın bütün handikaplarını ve inandığı saçma sapan şeyleri bir taraftan da eleştiren bir tarafı da var. Onu gözümüze sokan bir tarafı da var. Ya her şey çok iyi toplanmış ve bir komediyle, hatta bazen kara komediyle tabii ki karşımıza çıkıyor. O yüzden de tüm bunların aslında çıkış noktası, mesela dünyayı işte 5 aile yönetiyor, 6 aile yönetiyor, 7 aile, şimdi 8.'yi de gördük. Kaç olduğunu bile bilmiyorum. Kaç olduğunu bile bilmiyorum. Ya mesela hani bunda bile yani hepimiz buna inanıyoruz. Siz inanıyor musunuz mesela? Dünyayı gerçekten şu kadar aile yönetiyor. 7 dendi bir kere her şey. Güzel. Hep 7 dendi. Ben az önce 4 sayabildim. Rockefeller'la, Çorumlular, Tellioğulları ve Seferoğulları. Ben 4'ü diyebiliyorum.
Sorularımdan biri de oydu. Sorularımdan biri de oydu. Dünyayı 3-5-9 bir sürü aile yönetiyor aslında. Sizce dünyayı kaç aile? Seferoğulları mı, Tellioğulları mı? Ya da sizin karşınızda hangisi var diye bir not almışım. Bizim karşımızda var. Bizim karşımızda var. Bu ailenin karşısında Bilerek aile mi var. sordunuz yoksa bir şey mi? Yani tahmin ettim biri çıkacak okey. diye. Yani Ha, gidişat tamam. öyleydi. Dörtte var o. Notlarımdan biri de oydu. Çok Wow. iyi yere getirdin. Teşekkür ediyorum. Tam soruma geldi. Kim var? Seferoğulları mı, Tellioğulları mı? Var vallahi karşısında bir aile var. Evet. İkinci dörtte onu göreceğiz. Çok daha karışacak işler. Çok Şimdi karışacak, çok daha evet. eğlenceli bir yere gidiyormuş. Gerçekten öyle. Peki şunu da sorayım. Hani dünyayı 8. aile olarak yönetiyor bu aile ama bu aileyi yönetmek, yani yönetmen olarak hani konuştuk. Hepsi çok değerli, çok kıymetli ama dünyayı yönetmek mi, bu aileyi yönetmek mi? Ya da bu oyuncu kadrosunu yönetmek mi diyeyim? Bence bu aile yönetmek zor ya. Yani dünya yönetirsin değil mi? Ne olacak abi? Yani bu aile yönetilir mi? Evet, Korkunç böyle. yani o erkek çocuklarla falan. Zaten ikinci partta göreceğiz Melike'nin isyanlarını. Yani Evet, bekliyoruz gerçekten. Peki ilk defa birlikte çalıştınız. Başka bir Hazal gördüm Evet. dediniz. Hazal sen bu taraftan ne gördün? %100. Evet. Çok acayipti yani. Çok tuhaf bir deneyim. Biz çok uzun yıllardır birlikteyiz. 13. yılımıza henüz girdik bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Nice yıllarınız olsun. Ve yani mesela yıllar sonra bir anda yeni birisiyle tanışıyor gibi oldum. Hatta o kadar hayranlık duydum ki bu yönetmen Ali'ye. İyi ki dedim bu şekilde tanışmamışız yani. İyi ki o yönetmen ben oyuncu tanışmamışız. Yani yeterince aşık değilmişim gibi mahvolurmuşum yani. Hiç iyi bir fikir değilmiş o. Tazelemek için iyi bir fikirmiş ama. Evet ve şey gibi oldu ya, ben hani kendi adıma çok huzurlu bir set süreci geçirdim. Sınırlarımı çok fazla zorlayabildim. O da elimi tuttuğu için. İlk defa bu kadar açık iletişim kurabildiğim ve bana bu kadar büyük alan sağlandığını hissettiğim bir sette bulundum. O yüzden çok acayipti yani. Ne acayip bir yönetmenmiş ya Ali diye. Hatta şimdi o zaman o kadar çok konuştum ki bunu. Şimdi 3-5 cümleye indirebildim. Yoksa bunu bana 6 ay önce sorsan 1 saat falan anlatırdım burada yani. O zaman güzel bir zamanda 13. yılda aşk tazelemek Evet, için. Belki gerçekten. tazelemeye ihtiyacı yoktu tabii ki de. Ama hani güzel bir... Çok acayip bir birliktelik hali oldu yeni yani. biriyle tanışıyorsun. Benim için öyle oldu gerçekten. Ya bildiğin, tahmin ettiğin ama işte haklı çıktığın bir durum mesela mutlu ediyor insanı. Evet, ne güzel. Çocukların tepkisi, yani birlikte çalıştığınızı biliyorlardır hani izlemediyseler de. Sete geldi onlar sürekli tabii canım. Doğru Settelerdik paylaşmıştın işte de. sen, doğru. Fiko'ya telsiz aldık falan. Set amiri gibi gidiyor kadar. Erdem'le o kadar komik videoları var ki setten böyle telsizden birbirleriyle konuştukları falan. Müthiş. Tam bir aile olmuş işte. 8. aileyi Gerçekten. çekmek için bir arka tarafta da bir aile durumu varmış. Ne kadar şanslı gerçekten bir taraftan. ya, da. Şeyi becerdik galiba ya. Ben bir şey izlerken muhakkak ona özen gösteririm. Onlardan biri gibi hissedebilmeliyim. Ya içlerinde olmalıyım. Yani ben de orada olsaydım hissi ya burada izlerken çok net bir şekilde var. Yani ne kadar korkunç bir aile bile olsa içlerinde olmak istiyorsun onların yani. Onlardan bir tanesi olmak istiyorsun ki ben bütün reji dilini ona göre kurmak istedim. Yani kamera asla, reji hareketler, kamera hareketli bir şeyler falan, senaryo okunmasın, anlaşılmasın. Hiçbirini görmeyelim. Yani bir akışa bir cep telefonu çekmiş gibi dahil olalım. Mesela o bende çok güven hissi uyandırıyor izlerken. Orada galiba oldu bu ya. Onun şeyi var yani. İzleyiciye de o geçiyor. Yani o dediğiniz gibi kamera hareketleri, o takibi, o işin samimiyetini ve oradaymış hissini vermesi açısından güzel ve son zamanlarda hani böyle çalışan yönetmenlerin hani daha farklı bir yere doğru hem sinemayı hem de dizileri götürdüğünü düşünüyorum. Yani bence seyirciye de çok iyi geçiyor bu. İzlerken biraz da şeyi hissediyorsun aslında yani seyirci olarak. Hani eskiden biz o aile filmlerini, Neşeli Aileler, Ertem Eğilmez ekolleri falan. Biz aile izlemeyi seviyoruz. Yani aslında dünya sever tabii ki ama Türk filmi geleneğinden gelen özellikle benim neslim, benden öncekiler ya da sonrakiler de elbette de seviyoruz bunları. Böyle bir elektrik geçti bana. Tabii ki anlatılan konu bambaşka. Ay çok sevindim. Var ama o ya gerçekten var o. Aile hissi var ya. Siz oynarken de öyle hissettiniz diye Evet. düşünüyorum. Ne dersiniz? Ali zaten onu çok yani özellikle vurguluyordu. Yani tamam küçük sataşmalar, laf sokmalar,
Hatta işte Serkan'la Cihan arasında daha da şiddetlenen şeyler oluyor ama son kertede bunların bir aile olduğunu ve birbirlerini koruyacağını hissediyorsun. Yani ne kadar mesela darbe planladıkları anda bile yani o kısmının şeytaniliği bir tarafa çok huzurlu bir aile ortamı var. Sünnet düğünü organize ediyorlarmış gibi. Ya bir de şöyle bir şey de oluyor. Bu sette sağlanan şey dışarıya da yansıyor. Yani sen set arkadaşlarınla dışarıda yemeğe, eğlenceye, muhabbete gidiyorsan tamamdır yani. Hani çünkü bazen işimizi yapalım, herkes profesyonel. İşimi yapıp eve gideyim. Burada biz fırsat kolluyorduk. İşte böyle 1-2 saatimiz varsa herkes Allah'tan yemeği içmeyi seviyor. Nerede kebapçı var, nerede ocu var, şucu var, etçi var. Abi şuraya gidelim. Mehmet abi çok iyi biliyor bu işleri, sağ olsun. En yakın yeri değil mi? Evet, yani bu dışarıya da yani setin dışına da yansıyor. O dediğiniz şeye geliyor aslında. Yani bir aile ortamı, o iyi arkadaşlık bağları işe de yansıyor aslında. Ve biz bu enerjiyi seviyoruz. Yani hem yazıldığında, çizildiğinde yansıyanı da, o halini de hem de arkada dönen o enerjinin bize yansımasını da seviyoruz. Yani öyle bir Akdenizli duygusal taraftan baktığımızda da ben seyircinin beğeneceğini, zaten hani sizin daha önceki tecrübelerinizde o yaptığınız işlerden de o anlaşılıyor. Zaten bu kadar iyi bir kastı, bu kadar iyi oyuncuları bir araya getirince de yani iyi olmaması mümkün değil diye düşünüyorum. Hepiniz enerjinizi çok iyi vermişsiniz. Son olarak artık da zamanımız azaldığı için belki birer cümle yapımla ilgili, yani bu 8. aileyle ilgili ne söylemek istersiniz? Ya da seyirci şunu izlesin çünkü'nün cevabı olabilir. Hani böyle küçük küçük böyle cümleler söylersiniz. Ben izlerdim ya böyle bir şeyi. Yani çok bağımsız bir yerden söylüyorum. Yani montajda çok vakit geçirdim. Fatih Üner'le birlikte bizim editörümüz. Çok saatler geçirdim falan. Ve oturup böyle uzaktan bölüm açıp izlediğimizde dedim. İzlerdik bunu ya. Çok tatlı yani. Hep bitmesini isteyeceğim türde bir şeye dönüştü ve bunu çok büyük rahatlıkla söylüyorum yani. O yüzden izleyen biri çok şey alır. Yani dahil olur bence hikayeye. Yani izlemeyenler de bence bir şeyler kaçırır ya. Kaçırır. Bunu izlemezsen kaçırırsın yani. Bence izlemek lazım yani. Vallahi ben gece çok birde dışarıdan gelip bir yerden izlediysem söylüyorum o yani. yorgunlukta 4 bölüm üst üste bence çok rahat izlenecek. Yani bence izlemeye, dahil olmaya çok ihtiyacımız olan bir hikaye bu. Hani yaşadığımız bu dönemde. Hani böyle eğlenmeye, böyle bir sevgi dolu bir aileyle biraz tuhaf da olsalar bir arada olmaya falan ihtiyacımız var bence. Ben bu yüzden izlerdim. Evet. İyi geliyor o duygu. Yani bir yerde hani bir şey tasarlıyorlar, o çok da iyi bir yere gitmiyor ama bir taraftan kavga da ediyorlar. Arkasından hemen sarılıp "Aa, kardeşim" falan duygusu geliyor. O bir aradalık duygusuna ihtiyacımız var bence. Ben o yüzden izlerdim. Bir de yani dünya yönetmeye çalışmayı düşünmek de çok önemli bir şey de değil. Onu da görüyorsun bu aileyi. Hiç değil be. Yani gerçekten çok uygun ya hani şey olarak hani bizim kültürümüze de çok yakın komedi dili, bizim oynadığımız karakterler de öyle. Özenecek bir şey değil. Bunu da görmüş oldular. O 7 aileyi çok kafaya takacak bir durumda yok. İşimizi gücümüzü yapalım. Hayat güzel. Yutma kardeşim. Dünya güzel. Bir kere geliyoruz. Birbirimizi üzmeyelim, kırmayalım. Finalde zaten hep oraya gidiyor bunların kendi aralarındaki ilişkilerde. Yani Türk kültür hayatına, bu toprakların kültür hayatına çok dokunan ve eşleşen bir dizi. O yüzden ben keyifle seyrederdim ben de. Çok temiz, çok yormayan ve çok akan, komik, güldüren, iyi hissettiren bir iş. O yüzden İzleyin ha. İzleyin. Yani bence iyi oyunculuk yönetimi görmek için temelde. Yani ne bileyim çok zevk alarak oyun oynayan bir bebeği şurada işte az önce Serkan videolarını izliyor. Biz hepimiz böyle izliyoruz yani böyle diye ses çıkaran böyle oyuncular ve öyle bir oyunculuk, aslında öyle bir de bir yönetmen aslında, o bile hissedilir. Yani Ali de kahkahalarla izliyordu işte az önce anlattığı gibi ve o öyle söylediği için yani o rahat söyleyebilirim. Yani çok bir izleyi var ama bir yandan da hikayenin içeriğiyle Ali çok ilgi, yani çünkü bir yere de varamıyorlar. Yani özellikle bu 5 erkek bir yerden başlıyorlar. Böyle bir yerlere gidiyorlar sonra tekrar aynı yerde bırakıyorlar. Yani aslında hikaye o anlamda Melike falan ilerletebiliyorsa hikayeyi ilerletiyor ama o arada işte yani iyi oyuncu, yani çok eğlenen insanlar görecekler.
diyeyim. Ve çok eğlenecekler bir Evet, taraftan da. evet. Şunu sormadan olmaz, kapatacağım ama siz de bir gazeteciyi oynuyorsunuz aynı zamanda. Evet. Hep ben yönetmen tarafından sorduğum soruları da şimdi bu taraftan. Doğru. Bir de oynuyorum. Güzel de oynuyorum. Yani hem yönettiniz hem oynadınız falan. Bir gazeteciyi oynuyorsunuz ve YouTube'da program. Aslında hani günümüzün gerçeği orada da, hani gazetecilerin YouTube'da olmak durumunda olduğu bir zamanda. Bir de o açıdan da bir gerçekçi bakış açısı var tabii. Evet, benim bir naratöre ihtiyacım vardı. Yani nasıl karşılarız diye böyle bir yola başvurduk. Bence çok tatlı oldu. Güzel olmuş. Yani ben mesela çekerken neden oynayamadığımı anlatabildim herhalde. Yani mümkün değil yani çekerken oynamak böyle bir işin içinde. Ama burada bütün set bittikten sonra son 2 gün falan sadece onunla uğraşıp falan, o açıdan bir şeyim oldu. Böyle bir lüksüm oldu yani kendim için. Bir de denemiş oldum. Hazal da bana o konuda çok baskıda bulunuyor. İşte çekip oynarsın, çekip oynarsın. Hayır, yapamam. Yapmak da istemiyorum zaten. Ya ben mesela başka bir oyuncuyla uğraşmak istiyorum yani. Çünkü orada hani ben kendim oynarken yok, hayır olmadı, bir dakika şöyle olmadı falan. Yani şey gibi kendimle uğraşmak istemiyorum o kadar yani. O yüzden bu bana bir güzel bir prova oldu Evet. inceden. Mutluyum da. Bir Demek de ki olabiliyormuş. Evet. yani ya olabiliyor yani, onu göreceğiz işte zamanla. Hazal haklıymış bence. Ben haklı çıktım. Evet. Ben haklıyımdır. Gördüm yani. Orada Öyledir canım. Ben gördüm. Hayır, gördüm ama. Bizim eşlerimiz Çağlar, öyle bir fena da şeyimiz yok. oynamıyorum ha. Tabii ki. Eşlerimizin öyle bir şeyimiz yok mu? Estağfurullah. Öyle. En iyisi, en güzel formül bence de bu. Ben destekliyorum Tabii bu formülü. Hiç itiraz etmiyorum. Hayır, izleyenler karar versin, Evet. ben mi haklıyım, yani oluyor muymuş? Siz de lütfen izleyince bana mesaj atın. Tabii Ben mutlaka. haklı Hazal, mıymışım, yani yapabiliyor. Tabii ki. Ya yaparım canım, 4 sene eğitimini aldık yani. Bunlar yapılır yani. Ne bileyim ben. Yapılıyormuş, en iyisi de yapılıyormuş bu arada. Ellerinize sağlık. Tebrik teşekkür ederim ederiz. tekrar. Diğer 4 bölümü de yayınlanır yayınlanmaz izleyeceğim. Hikaye nereye gidecek ve nasıl daha da karışacak ortalık merak ediyorum ama henüz bilmiyorum, konuşmadım. 2. sezonunda gelecektir diye düşünüp hani sizin de bir şey söylemenizi beklemeden kapatıyorum programı. Çünkü söylemeyeceksiniz biliyorum. Tekrar çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Çok iyi gözlemleyip ve çok nokta atışı yapmışsınız. Gülmediğimiz, ikna olmadığımız şeyi göstermeyiz kafasıyla hareket ettik. Sen nasıl tarif edersin 8. aileyi, içinde olmak, dışında olmak? Daha önce yapmadığımız gibi de bir şey bir taraftan. Vallahi ben çok merak ediyorum. 8. aileyi konuşmaya doyamıyoruz ve şimdi benim yanımda son zamanlarda çok izlediğim ve çok güldüğüm oyuncu arkadaşlarımızdan biri var, Cihan Talay. Merhabalar. Merhaba ve 8. ailede hem oynuyor hem de senaristlerinden biri. O yüzden özellikle çok konuşmak istedim. 8. ailede hem yazar kadrosunun içinde olmak hem de oynamak bir taraftan. Bir de çok eğlendiğinizi biliyorum sette. Tabii senin için nasıl bir tecrübeydi yazan, oynayan olmak ve çok da değişik bir karakter. Teşekkür ederim. Böyle hayal etsem, hani bir hayal ede rüyana getiriyorsun ya bazı şeyleri. Bunu oraya götüremezdim ama sağ olsun Ali Atay bu ekibe beni dahil etti. Hem yazar kadrosuna hem oyuncu kadrosuna. Teşekkür ediyorum ona. Ben de elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Evet, çok güzel durum tespitleri var. Evet. Zaten onun ekolü o. Evet. O öyle seviyoruz. Biz şaka yazmıyoruz. Yani şakaya... durum üzerinde ne söylesen komik oluyor ya bazen. Evet, gerek aynen kalmıyor öyle. bazen şaka yapmaya, şaka yazmaya da gerek kalmıyor. O yüzden memnunuz. Birçok şu andaki sevilen komedi dizileri, komedi işlerinin de öncüsü olduğunu düşünüyorum zaten. Onlar da öyle düşünüyordur bence. O yüzden biz de öncünün yanında bir şekilde yer aldık. Evet. Buradan devam mı? Yani hem oyunculuk hem bir taraftan senaryo yazma. Bir de burada matematiği iyi çözmüşsünüz. Yeterli para diye kazanan emlak işine girmeyi düşünüyorum. Yok, yazmayı sevdiniz de buradan mı? Evet. Yazmayı sevdim, evet. Yazmak zaten hani yazabiliyorsan eğer gerçekten keyif alıyorsun bundan, yoksa işkenceye dönebilir. O yüzden ama denemeden de anlayamıyorsun yazıp yazamadığını. Ben uzun zamandır yazıyorum bu arada. Ama herhalde şu an kariyerimin en iyi işi. Evet. Çok da güzel olmuş bu arada. Çok da yani o durumları çok iyi gözlemleyip ve çok nokta atışı yapmışsınız. İşte biz aslında buna benzer şeyleri yaşıyoruz, yaşadık ya da karşılaştık diyeceğimiz şeyleri ama bir o kadar da tabii komedi diliyle anlatmak var. Evet. Ve müthiş oynuyorsunuz bir taraftan. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizde de şey var bu arada.
Yani ofiste Ali Atay'la birlikte, diğer arkadaşlarımızla da birlikte, oyuncular da gelip gitti hep. Hani bir şey olur ya, köfteci, biz yemediğimiz şeyi yedirmeyiz gibi. Biz de gülmediğimiz, ikna olmadığımız şeyi göstermeyiz kafasıyla hareket ettik. Çünkü onun üzerinde çok durduk yani. Hani hepimiz hemfikir olmak istedik, bu tamam mı diye. O tamam dediklerimizi yazdık, tamam dediklerimizi gösterdik, onları oynadık. Aslında daha fazla yazılmıştı ve süzüle buraya geldi. Tabii hep öyle bu arada. Yani şu anda da devam ediyor yazma işlerimiz orada. Onda da böyle hani uzun zaman sürüyor. Bence uzun sürmeli zaten. Çünkü her baktığında biraz daha ekliyorsun ya da çıkartıyorsun ya da daha iyisini yapmaya çalışıyorsun falan. Yani böyle kendi kendine de demleniyor diyebiliriz. Evet, yani. demleniyor bence de tam karşılığı o. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani çok tutmayacağım çünkü bekliyorlar bir taraftan da sizi. Ama yani bu özellikle de bu yapımdan sonra çok daha fazla Görecek misiniz beni? Çok daha fazla her yerde sizi göreceğimizi Öyle düşünüyorum. mi? Evet. Eşimin yani de hayali bu. Evet. İyi olmuş. İnanılmaz bir şey olacak. Çocuğum oldu benim daha yeni. Ne kadar güzel. Karya, 1,5 yaşında. Ay. Onun kısmeti Hayırlı diye olsun. düşünüyorum benim şimdiki kariyerim. O yüzden işte hani %20 menajere, %30 eşime, %40 ona falan, bana da bir şeyler kalıyor, işte öyle devam edeceğim. Küçük bir şey size de. Yeter o bana. Vallahi elinize sağlık. Hani Sağ dediğim olun. ya, hani televizyonda da izlerken, farklı yapımlarda da izlerken hani çok böyle keyifle izliyoruz ve herkes bir taraftan da sizi konuşuyor aslında. Ve bu yapımla birlikte de karşımızda olmanız, tekrar sizi izlemek ayrıca keyifliydi. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bence bundan sonrası sizin yıllarınız. Yani işte menajerime bağlı biraz. Ecem Balkanlı'ya bağlı. Bu böyle gerçekten kişi olarak görünüyoruz biz ama bizim arkamızda da bir sürü şey var. Onlar işte o stratejiyi kuruyorlar. Doğru işi onlar seçiyorlar. Bizi yönlendiren onlar oluyorlar. O yüzden ben tek başıma gitmiyorum. Şimdi de Ali Atay'la birlikte de tek başımıza gitmiyoruz. O yüzden bu kolektifliğin içerisinde olmaktan çok iyi hissediyorum kendimi. Umarım da devam eder böyle. Evet. Sizin bu oyunculuğa adım atma hikayeniz de enteresan bir tarafı var. Nasıl? Nasıl yani duydunuz? okuduklarım bir stand-up şovu izlerken gülüşünüzden evet. diye bir şey okudum. Ne kadar Stand-up'a doğru. başlama halim o. Evet, stand-up yapan bir arkadaşım, onu da defalarca söylediğim için sorun yok. O da sorun etmiyor hala güldüremediği için. Yani, o gün de güldürememişti falan. Ben de gülmediğim için kalk sen yap dedi. Ben de yaptım ama yani hani öyle inanılmaz bir performans değil. Ona göre çok iyiydi. Öyle devam etti falan. Ben hep onu baz aldığım için biraz iyi gitti falan işler. Sonra zaten arkasından işte sonra devam etti oyunculuk. BKM Mutfak işte. Mahşeri Cümbüş. Sonra burası falan. Yani bir yolculuk var tabii. Evet. Müthiş bir yolculuk. Bence yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Karya'yı da öpüyoruz o zaman. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Tabii 8. aileyi konuşup da Serkan Keskin'le konuşmamak olur mu? Çünkü 8. ailenin en önemli çocuklarından biri, en önemli karakterlerinden biri. Serkan, hani seninle pek çok tiyatro oyunun için konuştuk, dizi için ya da film için de konuştuk ama bu sefer 8. aile için bir aradayız. Çok eğlendiğinizi biliyorum set arkasında. Ben de onu enteresan da biliyorum, bir sadece. hikaye. Yani sen nasıl tarif edersin 8. aileyi, içinde olmak, dışında olmak? Hani izlemeden nasıl yorum yaparsın? Ya gerçekten hep bu söyleniyor ya, çok eğlendik filan. Eminim çok, ya gerçekten yine aynı şeyi söylüyorum. Evet. Çok eğlendik. Ya benim tek böyle hayran olduğum, çok yetenekli bulduğum, komedyen olarak çok sevdiğim, ulan inşallah beraber oluruz dediğim, sevdiğim arkadaşlarımla beraberdim. Ali ile zaten biz yıllardır işte daha önce ilk filmimizi Limonata'yı beraber yaptık, Leyla ile Mecnun. Çok güzeldi, gerçekten çok zevkliydi. Ama yemin ediyorum hiçbir şey izlemedim, hiçbir şey bilmiyorum. Ben de çok merak ediyorum. Ama eğer bizim setteki o mutluluğumuz, enerjimiz biraz olsun seyirciye geçirebilirsek bence insanlar çok sıcak, değişik bir taraftan, daha önce yapmadığımız gibi de bir şey bir taraftan. Vallahi ben çok merak ediyorum. Evet. Ama süreci çok iyiydi, set çok güzeldi yani. Çok. Bir de müthiş bir kadro. Yani hepiniz ayrı ayrı çok kıymetli, çok yetenekli oyuncularsınız. Hani o tüm Haluk Bilginer mesela. Hepiniz ayrı ayrı öyle. Yani o kadronun içinde olmak da ayrı. Her zaman hani öyle kadrolar kurmak kolay değil. Her zaman kurulmaz. Evet, öyle kadrolar kursanız bile şey gibi de oluyor ya, bazen çok kıymetli oyuncularla bir işte oluyorsunuz ama bazen akslar farklı oluyor, denk gelemiyorsunuz. Burada bir gerçekten şey diyebilirim, bir ensemble bir iş bu. O yüzden sürekli hep beraber olmamız birazcık
tiyatro geçmişli olmamızın getirdiği o keyif de vardı. Yani bir tane sahneyi, 10 sayfalık bir sahneyi bir kere de girip doğaçlayıp unutmamıza rağmen kesmememiz gibi, böyle işte o lafı unutunun ki o tamamlaması gibi, böyle biraz o tiyatro geçmişinin getirdiği böyle bir şey de vardı. Bir antrenmanımız vardı. O yüzden çok zevkliydi. Evet. Tabii minik bebeği sormadan olmaz. Baba olmak, yeni baba oldun. 2 aylık daha henüz, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, işte Nasıl gidiyor babalık? Vallahi şu an çok güzel gidiyor. Yani değişik bir şeymiş. Hep arkadaşlarım söylerdi, herkes söylerdi. İnsan gerçekten başına gelince anlıyormuş. Böyle enteresan bir huzur, böyle tabii ki çok büyük bir endişe. Çünkü ilk defa böyle bir şey yaşıyorum ve endişe şey anlamında, yani hep aklımın onda olması. Güzel, çok güzel. Evet, onu bırakıp sete gitmek de çok kolay değildir Vallahi artık. evet, şu an değil mi? şehir dışına gidip geliyorum böyle. Bazen günübirlik gidip geliyorum falan, onlara hesaplıyorum. Evet, anlıyorum ya, arkadaşlarımı daha önce böyle zor geliyordu insanlara 3-4 gün bir yere gitmek. Şu Şimdi an o saatleri durumdayım. sayıyorsun. Evet, vallahi öyle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tekrar birlikte olmak çok güzeldi. Daha ne oyunlarda ne yapımlarla İnşallah. karşılaşırız zaten. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.